Sayın Mahmut Venda Koyuncu, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Küratör olmak için nasıl bir formasyon gerekiyor? Siz nasıl küratör olmaya karar verdiniz? Teşekkür ederim bana bu röportaj şansını tanıdığınız için. Mahmut Venda Koyuncu ben. Türk Dili Edebiyatı'ndan mezunum normalde, lisansım. Sonrasında Mimar Sinan Sosyoloji yüksek lisansta Çağdaş Sanat üzerine bir tez yazdım. Ardından kısa bir doktora girişimim oldu. Sonra Türkiye'deki akademilerin değişen yüzü sebebiyle ben de bırakmak zorunda kaldım. Uluslararası ilişkiler alanında. Fakat benim küratörlük pratiğim 2000'lerden sonra çağdaş sanat üzerine, güncel sanat üzerine yazarlıkla başladı öncelikle. Daha çok işte kritik bölümünde çeşitli sergilerin eleştirisini yapmak şeklinde gelişti. Sonrasında işte Ali Akay gibi, Vasıf Kortun gibi, o dönemin işte önemli aktörleri olan Emre Zeytinoğlu gibi, Beren Madra gibi insanlarla temasım oluyor. Öğrenciliklerini yaptım onların belli dönemlerde. Onların sergi kurulumlarını izledim, sergi ideolojilerine dikkat ettim. Zaman içerisinde daha çok kolektif yapılar içerisinde toplumsal duyarlılığı olan sanatsal faaliyetlerle işbirliği şeklinde gelişti. Bireysel olarak da işte yaklaşık 7-8 yıldır küratörlük yapıyorum. Bunun için nasıl bir formasyon gerekiyor? Normalde artık sanat yönetimi diye bir bölümler var bir takım okullarda. Bu okullardan mezun olan öğrenciler küratör adayı olarak yetiştiriliyor çoğunlukla. Ama bence hani küratörlük uğraşı çok okullu bir olay değil. Bir kere hani sanata hem bilgiyle hem sezgiyle yaklaşmayı bilmek gerekiyor. Çok ciddi sanat tarihsel okumalar, sosyoloji okumaları, psikoloji okumaları, antropoloji okumaları, aklınıza gelebilecek bütün beşeri bilimler alanında ciddi okumalar gerektiren, sembolizmi çok iyi incelemiş, takip etmiş olmak gerekiyor. Günü, günceli, toplumu iyi takip etmek gerekiyor. Tabii ki bunların içine sanat takibi de en başta duruyor. Bence bunları becerebilen demeyeyim ama hani bunları yapabilen biri de bir küratörlük yapabilir. En azından benim pratiğim öyle oldu. Peki. Türkiye'de küratörlük kurumunun doğru konumlandırıldığını, doğru işlediğini düşünüyor musunuz? Bu bence sadece Türkiye için değil, bütün dünya için problematik bir durum. Yani küratörlük kurumunun, yani bugün çağdaş anlamda küratörlükten bahsediyorsak, yani tarihsel anlamda küratörlüğün tarifi başkadır. Hani en klasik tabirle işte bir takım müzelerde eser koruyuculuğu yapan, eserlerin iyileştirilmesi için görevlendirilmiş kişilerdi. Ama çağdaş anlamda küratörlük daha çok siyaset, sosyoloji ve güncel sanat, çağdaş sanat bağlamında bir takım kavramları, bir takım kuramlar eşliğinde bir takım düzenleyicilik diyebileceğim bir uğraş. Doğru konumlandırılıyor mu emin değilim. Dünyada da böyle. Yani küratörlük hep bir sanki fazladan bir aktörmüş gibi ele alınıyor. Sanatçıyla işte koleksiyoner arasında, sanatçıyla müze arasında ya da galeri arasında sanki fazladan bir rolü varmış gibi bir alerjik bir şey de var. Hani bir takım çevrelerde. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yani aslında küratörlüğün bir şey üretmediği, sadece sanat dünyasından ve piyasasının nemalandığı yönünde bir yanlış kanıdan kaynaklanıyor. Türkiye'de de akademik sanatın, yani akademizmin küratörlüğe karşı, yani 80'lerde gelişiyor Türkiye'de küratörlük. Beral Madralar'la başlıyor, işte Fulya Erdemcilerle, Vasıf Ortunlar'la başlıyor. Bu bir takım akademik geleneklerin küratörlük mevzusuna akademi dışı görüp ona karşı bir reaksiyon geliştirmeleri konusunda böyle sürekli sanki kötülenen bir şeymiş gibi ama bir türlü de vazgeçilmiyor. Gittikçe bütün bu muhalefete karşı gittikçe yükselen, güçlenen bir alan haline gelmeye
başlıyor. Doğru konumlandırılabilir mi? Doğru konumlandırılabilir bence. Hani herkes kendi rolünü, çizgisini bilirse, küratör kendi çizgisini, sınırını, mesafesini bilirse, hem işte bahsettiğim kurumlar arasında ve sanatçı arasında çizgisini bilirse, bence bayağı keyifli bir aktör rolü oynayabilir. Türkiye'de yarı yarıya diyebilirim bu küratöre yaklaşımın. Küratör kesinlikle gereksiz diyenler var ama küratörsüz de artık sanat dünyası düşünülemez diye bir kuvvetli bir görüş de var. Hatta küratörlü sergiler prestijli sergilerdir diye de kalıplaşmış bir görüş var. Biraz öyle. Bunda tabii ki çoğalan diyeyim, yani çok sayıda artan sanatçının oluşması ve bunları kurumların az olması, kamu kurumlarının neredeyse yok denecek kadar az olması, sanatçının kendini görünür kılmak için, bir koleksiyonlara ulaşmak için, bir izleyiciye ulaşmak için en başında o snob sanatçı kimliğinin yetmediği yerlerde, kendisinin yani girişmediği yerlerde küratörün onu sanki bir kolaylaştırıcı etki bu işe dahil oluyor. Küratörlü sergilerin prestiji yüksek. Evet, öyle bir kanı var ama bence bu bir yanılgı aslında. Hani iyi bir sanatçının, iyi eserlerin illaki küratöre ihtiyacı yoktur. Doğru sunumu vardır. Bir mekansal nesne ile mekan arasındaki ilişkiyi doğru konumlandıran, bunun üzerine düşünen, araştıran, belki sanatçı bunu yapamayacaktır. Hani bunu çok düşünmeyecektir. Ama bir küratörün esas işlerinden birisi de budur. Sanatçının eserini doğru mekanda, doğru zamanda, belki de o doğru imgelerle ortaya çıkarıp iyi bir kavramla buluşturup izleyiciye sunmasıdır. Bu sanatçı için bir avantaj, kimi zaman bir prestij kaynağı da olabiliyor. Ama illaki prestijli mi diye bu tartışılır. Daha profesyonel demek lazım galiba, değil mi? Belki. Küratörlü sergiler daha profesyonel bir görüntü sunuyor. Daha derli toplu. Evet, ister bir istemez. kavramsal altyapısı var. Kesinlikle. İster istemez üzerine çünkü çalışılıyor o şey. Evet, yani düşünülüyor. Benim de kişisel öyledir. Yani bir sergiyi tasarlayacaksam tabii zamana göre üzerine günlerce, aylarca, haftalarca düşünüyorsun. İmgeleri, o eserleri seçmek, elemek, onları doğru bir kurguda bir metin yazabilmek, bir metin eşliğinde bir araya getirebilmek. Bu ister istemez sanatçıyı da daha güçlü, daha kendinden emin bir pozisyon yaratıyor sanatçı için. Bu da kötü bir şey değil. Bence de. Peki. Benim sanat camiasında ara sıra kulağıma çalınan bir eleştiriyi size sormak isterim. Hep aynı küratörler, hep aynı sanatçılar sergilerde yer alıyor eleştirisini sıkça duymaya başladım. Siz buna katılıyor musunuz? Küratör sayısı mı az? Bence bu haklı bir yerde bir eleştiri. Gerçekten böyle. Ben de bunların içinde miyim bilmiyorum. Hani bu hep aynı küratörler bilmiyorum. Ama acaba şunu mu söylemek lazım? Yani sanat dünyasında da beşli organizasyonlar mı var? Hep aynı sanatçılar, hep aynı şeyler. Haklı bence. Çünkü hakikaten izlediğimiz zaman sürekli peş peşe belli kurumlarda sürekli sergi açan küratörler olabiliyor. Bu küratörün suçu mu bilmiyorum. Hani belki işini çok doğru yapıyordur, çok düzgün yapıyordur ve dolayısıyla kendisi talep ediliyordur. Aynen sanatçı için de böyle. Hani zamanının ruhunu, plastiğini doğru işleyen, ortaya çıkaran bir sanatçı belli dönemlerde belli bir popülarite kazanabilir. Ve bu sanatçıyı işte onunla ilgili kurumlar kendi kurumlarında görmek isteyebilirler. Bu sanatçının da problemi değildir. Bu genel sanat dünyasının ya da alanının zaaflarından bir tanesi. Küratör sayısı az mı? Bir de şöyle bir ironi var. Artık herkes kendine küratör diyen bir küratör enflasyonu da var bir tarafta. Yani çünkü çok kolay, yani herkesin küratörlük yapabileceği yönünde bir algı da var aslında. Az önceki sorunuza bağlantılı olarak söyleyeyim bunu. Çok kolay işte bir grubu bir araya getiriyor, bir metin yazıyor, bir mekan buluyor ve bir sergi açıyor.
bundan ibaret gördüğü için bunu herhangi bir insanın, bir şekilde herhangi bir sanatla ilgili bir insanın da aslında yapabileceği yönünde bir algı var. Yapamaz mı? Yapabilir. Yani herkes bir küratörlük deneyimine sahip olabilir. Herkes bir oyuncu da olabilir. Herkes bir oyunda, bir sinema filminde yer de alabilir. Tamam. Ama biz ona gerçek anlamda artist diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz. Hani böyle doğal gelişimle gelişen, oluşan bir takım durumlar olabilir. Bu yönde küratörlüğü denemek isteyen insanlar da olabilir. Eğlenceli görünüyor, karizmatik görünüyor, sihirli görünüyor. İşte sizin az önce de bahsettiğiniz gibi çok prestijli gibi görünüyor ama benim için öyle bir şey değil. Çok ağırlı ve sancılı şeyler. Hani Yani eğer kitabına uygun yaparsanız tabii ki sancılı bir süreç. evet, hani bir doğru bir yerleştirme yapabilmek, o sanatçıyı neden ya da o sanatçı grubunu neden göstermek istediğine dair sen enine boyuna düşünemezsen, evet o bir küratörlü sergi olur ama o serginin bir kalıcılığı, bir izi, bir tartıştırabileceği bir şey olmaz. Çok küratörün, yani hep aynı küratörlerin görünür olması bu biraz garanticilikle ilgili bir şey aynı zamanda. İşte dediğim gibi isim yapmış bir küratör vardır, popülerdir. O oraya bir atmosfer yaratacaktır. O kurum ya da o sergide. Onlarla çalışmak, hani bir kapitalist dünya içerisinde bir vitrine, bir yıldız küratörü koymak ya da çok alınan bir küratörü koymak belki sergiye daha olan ilgiyi daha da arttırmak adına bir kolaycı bir yöntem olabilir. Ben de şikayetçiyim. Evet, ben de şikayetçiyim. Yani hep aynı sanatçıların olması, hemen hemen hep aynı sanatçıların destekleniyor olması. Bunu Fuarlarda, bienallerde, küratörlü sergilerde. Bir de bir şey daha var. Onu ben ekleyeyim. Fonlar, destekler. Evet. Yani neredeyse artık kendi aramızda bazen esprisini yapıyoruz. Şu A kuruluşunun vereceği fonlar aşağı yukarı şu kişilere gidecektir diye Çok kolay tahmin edilebiliyor yani. edilebilir bir duruma geliyor. Bu da o belki sanat alanı içerisindeki sosyal ilişkilerin getirmiş olduğu bir zafiyet diyeyim. Kötü bu tabii. Bu başka sanat üreticileri, sanatçılar için de yani ister istemez bir haklı bir eleştirinin geliştirilmesine sebep olabilir. Şu anda hemen aklıma bir şey geldi. Acaba film sektöründe, sinema sektöründe olduğu gibi her sezon sonunda bir jürili yarışma falan mı yapmak lazım? Şu sergi birinciydi, şu sergi ikinciydi, şu sergi üçüncü oldu bu yıl gösterim açısından falan diye. Belki de bir sınava tabi olmadığı için mi sürekli aynı küratörler, sürekli aynı sanatçılar? Yani bir jüriden mi geçse acaba? Jüriden önce bence daha önemli bir şey var. Eleştiri mekanizmasının çok az olması. Evet. Yani Türkiye'de bağımsız eleştiri gerçekten az görülür bir şey. Hatta son dönemde yapmaya çalıştığımız bir şey var. Ben aynı zamanda AYKA üyesiyim. Uluslararası Eleştirmenler Sanat eleştirmenleri üyesiyim. Bu dönemde yönetim kurulunda yer alıyorum. Yönetim kurulunda yer almamın esas sebebi Türkiye'de bağımsız eleştiri mekanizması, yayınları yok. Yani evet, bir takım iyi niyetlerle yayın yapan sanat dergileri var. Kritik adı altında çıkan yazıların birçoğu sergi tanıtım yazılarından öte bir şeye varmıyor. Böyle olduğu zaman küratör de doğru düzgün eleştirilmiyor, sanatsal üretim de doğru düzgün eleştirilmiyor. Çünkü eleştiri demek bir mevzuyu derinleştirme uğraşı. Şimdi derinleşmediği zaman, kimse kimseye dokunmak istemediği zaman, dengeleri gözettiğin zaman, A kurumunun, çok büyük bir kurumdan bahsedelim, onun bir sergisi var. Hadi bakalım onun hakkında ters, olumsuz bir şey yaz. Bunu yayınlayacak yayı var mı? İkincisi, sen bunu yayınladıktan sonra bir daha birisi sana bir şey yazdırır mı gibi. Hani korkuyoruz değil mi? Yani ekmeğinden olmak gibi bir şey de söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok haklısın. Büyük kurumların sanat alanı içerisindeki direkt hegemonyaları eleştiri mekanizmasının da gelişmesine izin vermediği için, dolayısıyla bizim az önce bahsettiğim iyi sergi, kötü sergi vesaire meselesi de o da bir süre sonra tanıtıma giriyor, o da belki PR'a giriyor. Aslında böyle şeyler yapanlar oluyordu. Zaman zaman da oluyor. Yıl sonlarında yılın en iyi sergileri falan filan. Yani
hiç mi büyük bir kurumun kötü sergisi olamaz? Mümkün mü öyle bir şey? Mümkün değil. Evet. Yani ama ilk sıralarda onlar illaki yer alacaktır. Oysa ki göremediğimiz, yani tanıtımını yapamamış ya da işte çok popüler bir küratörle çalışmamış bir sanatçı ya da bir serginin o listelere girme şansı ne kadardır? Dönüp dolaşacağız ve eleştiri mekanizması olmadan geleceğiz. Evet. Şimdi bir AYKA olarak biz mesela bu dönem yeni yönetimdeki arkadaşlarla ve eski arkadaşlarla bizim bağımsız bir eleştiri yayını çıkartmamız gerekiyor. Çok iyi Yani olmuş. en güçlü, en büyük hegemonik ilişkiler içerisindeki kurumları da hiç sözünü sakınmadan derken biz ideolojik bir şeyden bahsetmiyoruz. İşin mahiyetine uygun ciddi eleştirilerin çıkması gerekiyor ki hem küratör kendine bir çeki düzen versin, hem sanatçı versin, hem kurum, hem koleksiyoner vesaire. Yani bütün mevzu bence burada kilitleniyor. Eleştiri yok. Sezer Tansu'dan beri de yok galiba eleştiri. Onun dili sivriymiş yani rahmetli. Ben tanıştım. Ben Onu- tanışma imkanı bulamadım. Öyleydi rahmetli. Öyleymiş, evet. Durum bu maalesef. Peki. Sorumuza devam edelim o zaman. Ülkemizde oldukça fazla güzel sanatlar fakültesi var. Doğal olarak bu fakültelerden neredeyse her yıl binlerce kişi mezun oluyor. Şu anda ülkemizde kaç sanatçı var sayıyı bilmiyorum ama on binlerle ifade etmek mümkün sanırım. Bir küratör olarak bu kadar yoğun bir kitle içinden bir serginiz için çalışacağınız sanatçıları nasıl seçiyorsunuz? Sanatçıların çalışmalarını takip etmek kolay olmasa gerek değil mi? Çok güzel bir soru ve belki de günümüz koşullarında bir küratöre sorulacak en zor sorulardan biri. Hakikaten bu çok zor bir şey. Önce yapısal meseleler var. Birincisi niye bu kadar Güzel Sanatlar Fakültesi var tartışmalı. Niye bu kadar üniversite var? Niye bu kadar tıp fakültesi var? Sıralayabiliriz. Yani niye bu kadar siyasal bilgiler fakültesi var? Değil mi? Şimdi güzel sanatlara giren bir sanatçı adayı diyelim. Bunlar hepsi sanatçı adayları diyelim. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeden de bir insan sanatçı olur mu? Olur. Tıpkı Edebiyat Fakültesini, yani Edebiyat bölümünü okumuş biri, nasıl bir romancı, bir edebiyatçı, art anlamında bir yazar, bir Yani şey yeteneği olamıyorsa, varsa. hani bir şeyin öğreticisi olmak ayrı bir şeydir. Hocası olmak ayrı bir şeydir. Ama bir şeyin kendisini yapmak, yaratmak ayrı bir şeydir. Sanatçı yaratandır, yapandır en kaba tabiriyle. Şimdi güzel sanatlardan mezun olan ya da işte başka bölümlerden mezun olan, edebiyat bölümünden mezun, edebiyat öğretmeni. Edebiyatın bir takım kurallarını, tarihini aktarandır, öğretmendir. Yani. Şimdi bu ikisini önce karıştırmak gerekiyor. Ama işin beslendiği yuva öyle ya da böyle akademidir. Yani akademide bir kere bu insanlar bir kavramsal, bir teorik zemin ancak oluşturuyor. Öbür türlüsü beden terbiyesidir. Yani bir perspektif öğrenen herkes aşağı yukarı doğru düzgün duvarına asabileceği bir şey yapabilir. En kaba tabirle. Şimdi bu kadar çok okulun olması ve bu kadar çok sanatçı olması yanında bir de İstanbul'da sanat alanında, İstanbul diyorum Türkiye'de, bak İstanbul Türkiye'nin önünde. Evet. Şimdi tek bir yerde birikmiş korkunç bir enerji var. İstanbul içerisinde de başka İstanbullar var. Halka sanat dünyası böyle yayılıyor. O Anadolu'ya, taşraya kadar yayılıyor. Bunlar merkeze ulaşması bir sanatçının değişik badireleri atlatması gerekiyor. Gelecek burada sağlam ilişkiler kuracak. Bu kurumdan birilerini tanıyacak ya da çok güçlü, prestijli olan bir eleştirmen ya da bir küratörle ilişki geliştirecek ki merkezde oyununu kurabilsin, oyun oynayabilsin. Bu İstanbul dışındaki bütün diğer şehirlerin ve anaların ne kadar kurulduğunun göstergesidir. Dünyada böyle değildir, Avrupa'da hiç böyle değildir. Her kentin kendine ait galerileri, müzeleri, en azından lokaldeki sanatçılar direkt merkez neresiyse orası değil de önce kendi yerlerinde kendini gösterebilme şansı, desteklenebilme şansı görüyor. İkincisi, kamu kaynakları sanatçıları desteklemiyor. Yani devlet dediğimiz şeyi sanatçıları destekler. Güzel sanatlardan mezun olan bir öğrencinin 3-5 sene arayışı sürüyor. 5 parasız nasıl üretecek bu insanlar?
Yani yarı zamanlı artırabildikleri ve de çok istek olacak, üretecek ki o sanatçı bir süre sonra bir seviyeye gelsin. Bizde öyle bir imkan yok. Bir şey daha söyleyeyim. Sanat arzu işidir. Kişisel bir şeydir. Rağmen yapabilmektir. Bir şeye rağmen yapabilmektir ve ısrar etmektedir. Birçok genç sanatçı diyelim başlıyorlar bu işe. Çok da güzel, eğlenceli başlıyorlar. İşte bir takım etkinlikler, bir takım yarışmalar oluyor vesaire. Bunlara katılıyorlar. Sonra çok çabuk vazgeçip küsüyorlar, kayboluyorlar. Yani nice değerler kayboluyor. Evet, gerçekten kayboluyor. Bunu bırakalım. Daha orta düzey, orta yaş diyebileceğimiz bir sürü sanatçı bir süre sonra küsüyor, üretmeyi bırakıyor. Çünkü geçimini sağlayacak imkanı yakalayamıyor. Dolayısıyla ne yapmak? Kötü bir tabir ama dekoratif işlere yöneliliyor. Vermek zorunda kalıyor. Mecburen, evet. Evet. Çok gördük bunu. Bütün bu barajları aşıp da bir yere gelebilmek hiç ne diyelim Çok zor. işin doğasına uygun bir şekilde gelmek çok zor. O zaman ne oluyor? İşte bir takım ilişkiler devreye giriyor. Türkiye'nin bütün alanlarında olduğu gibi. Başka tür ilişkileri kullanıp görülmek için çaba sarf ediyor. Bu da çok korkunç bir şey tabii. Yani çok zor. O yüzden ben mesela bana işte beni tanıyan bilenler bana dosya gönderiyor. Tanışmak istiyorlar. İşte şu anda Mardin'de yaşıyorum. Yarı zamanlı burada yaşıyorum bana. Çok dosya geliyor. Çok genç sanatçıdan geliyor. Orta yaştan geliyor. Bir şeyler yapalım diye farklı disiplinlerden geliyor. Siz nasıl gözünüzü geliştiriyorsunuz? Yani sergi mi gezersiniz? Hem sergi geziyorum. Atölyeleri belki. Atölyeleri geziyorum doğal olarak. Ulaşabildiğim, gidebildiğim şehirlerde yine gittiğimde ilk yaptığım şey orada birilerini tanıyorsam onların aracılığıyla atölye gezmek istiyorum vesaire. Ya akademide neler dönüyor bilmiyorum. Akademidekiler de çoğunlukla haksızlık etmek istemiyorum ama memur durumuna düşüyorlar. Yani dolayısıyla bir sergi için ya da birini akılla tutmak bazı notlar alıyorum tabii ki. Hani beni gerçekten bakışıma, gözüme göre hitap eden birilerini gördüğüm zaman not ediyorum ve bir gün değerlendirmek üzere onu bir yere not ediyorum. Bir ilişki, en azından bir bağlantı kuruyorum ve günü geldiğinde değerlendirmek üzere, o sanatçıyı göstermek üzerine çalışma yapıyorum ama kaçta kaçını yapıyoruz? Hepsine yetişmek mümkün mü? İmkansız. Bazen şöyle şeyler de yaşıyoruz. Yani kendilerini görmediğimizi ya da işte kıymet vermediğimizi düşünüp dosya gönderiyor, hemen cevap bekliyor, hemen bir sergi istiyorum diyorlar yani. Keşke olsa. Keşke olsa keşke Evet. şey olsa senin diyorlar ya. Yani dükkan senin. Dükkan senin. Bir dükkanım yok, bağımsızım sonuçta. Evet. Ama bunların hepsi zaman isteyen, mesai isteyen şeyler. Birçok sanatçı da böyle arada kayboluyor. Kimisi kinleniyor, kızıyor, küsüyor kimisi. Teşekkür ediyor işte. Böyle zor bir şey. Yani. Zor. Çok zor. Zor. Evet, evet. Tam pandemi sonrası sanat ortamı biraz toparlanmaya başlamıştı ki arkasından gelen büyük deprem herkesi derinden sarstı. Siz depremin merkezi Mardin'de hem kişisel hem de şehriniz açısından çok büyük acılar yaşadınız. Son durum nedir Mardin'de? Sanat ortamı toparlanması zaman alacak gibi değil mi? Ama iyileşmek de Evet, hızlı yani- toparlanmayı gerektiriyor. Kesinlikle. Yani önce şeyden başlayayım. Yani Mardin depremden etkilendi ama hani deprem bölgesinin normalde yer almıyordu. Üstelik Diyarbakır'ın yanı başında bir yerleşim Mardin. Diyarbakır tabii bir takım hasarlar yaşadı. Mardin'de fiziki diyebileceğimiz hasarlar yaşamadıysa da o sarsıntıdan dolayı insanlar bayağı etkilendiler. Birçok şey etkiledi. Öncesi pandemi zaten. Ben tam pandemi sürecinde zaten Mardin'e gidip yerleşmiş. Pandemiden hemen önce yerleşmiştim. Pandemide her yerde olduğu gibi Mardin'de de belli oranda hayat durdu. İnsanlar yani sanatın sosyal tarafı durdu. Daha çok dijital sanal tarafı ön plana çıktı. Birçok sanatçı belki daha fazla üretmeye başladı. Atölyelerine kapandılar, evlerine kapandı. Kendilerini gösteremediler belki ama üretim açısından Mardin'de de gözlediğim, mesela o dönemde tanıdığım birkaç sanatçı arkadaş vardı. Diyarbakır'da yakın yer olduğu için sürekli gidip geliyorum.
Onlar böyle bayağı bir 3 sergilik falan bir İş çıkartıyorlar. iş çıkartanlar oluyor, olmuş. Sonrasında da hani hemen akabinde bu depremin olması tabii hepimizi korkunç. Sizin kişisel kayıplarınız da oldu değil mi? Benim kişisel kayıplarım da oldu. Benim 3 tane akrabam İskenderun'da, amca çocuklarımdı. Onlar maalesef kaybettik onları. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi deprem sonrasında ve pandemi sonrasında daha çok. Yani Mardin'de şimdi nasıl var? Mardin'de çok büyük bir sanatsal aktivite var mı? Yok tabii ki, küçük bir şehir. Ama dinamik bir şehir. Mardin küçük ama Biennale da büyük. Evet, Biennale. Sanki biz Mardin Biennale deyince orada böyle sular seller gibi etkinlikler varmış. Evet, Biennale var evet, ama işte Biennale'nin ötesinde çok bir şey yok doğrusu. Ne bunu geliştirebilecek bir kurum var, kuruluş var, destekleyebilecek bir şey yok. Eskiden belediyeler falan varken, yani şimdi yok diyorum çünkü belediyeler kayyuma Ne yazık ki. devredildiği için oradaki kültürel sanatsal faaliyetlerin çoğu da durmuş durumda. Kamunun da desteği olmayınca, bağımsız bir galeri, bir kuruluşta olmadığı için işler nasıl yürüyor? İşler dayanışmayla, kolektiflerle yürüyor. Bazen sanatçılarla bir araya geliyoruz, sanatçı kolektifleriyle bir araya geliyoruz. Neler yapabiliriz diye. Zaman zaman workshoplar yapıyoruz. Ben aynı zamanda Mardin'de bir kolektifin üyesiyim. Mişarat. Mardin Çağdaş Sanat Konuşmaları üst başlığında. Biz onu son hem pandemiden hemen önce, pandemi sırasında ve sonrasında biz sürekli sanat dünyasının belli aktörleriyle önce fiziki, pandemide işte online bir sürü seminer yaptık. Yani küratörden, eleştirmene, sanatçıdan, koleksiyonere, farklı alanlardan. O bir şey sağlıyor Mardin'de, yani kolektif çabaları. Bunun dışında şimdi Mardin'de bir yer kurmak istiyoruz aslında. Yani bir grup arkadaşla, sanatçıyla, yazarla. Bir sivil bağımsız yerimiz olsun ve sanatsal etkinliklerimiz kesintiye uğramadan sürsün. Yani çünkü Biennale 2 yılda bir oluyor, pandemi oluyor, erteleniyor ya da başka olaylar oluyor, erteleniyor vesaire. Bir de Türkiye'de bitmez onlar. bitmiyor. Biennale'de işte sınırlı bir sürede olup bitiyor. Hani bir devamı gelmiyor. Yani Türkiye'nin birçok şehri gibi, işte Aynen. Sinop Bienali gibi Evet, belki de. evet. İşte belirli bir süre içerisinde. İşte bu da az önce bahsettiğim İstanbul'un her şeyi yutması, üzerine alması. Doğru. Kaynaklı bir şey. Hafif bir kıpırdanma var ama yavaş gidiyor. İnşallah olacak. Yani ben aslında bunun İstanbul'da iyi bir örneğini takip ediyorum şu anda. İşte belediyeler gibi kurumlar, kamu kurumları destek verdiği zaman güzel şeyler olduğunu görüyorum. İşte son dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Yere Batan Sarnıcı, Gülhane Sarnıcı, Cendere Sanat, Botter binası, Haliç Fener Evleri, Müze Gazhane, burası, Habitat Evet. Yaşam Merkezi, Fesane İstanbul. Evet. Bunlar güzel etkinlikler değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bunlar çok güzel etkinlikler. Belediye. Ama yine İstanbul'da. Yine İstanbul'da. İşte keşke diğer belediyeler de bu anlamda İstanbul Belediyesi örnek alsın. Kimse kusura bakmasın. Hani son 2 senede birçok grup kazandırdılar. Bunların şimdi işlevlendirilmesi, içeriklerinin doldurulması, doğru bir kültür sanat politikası şeklinde yürütülmesi zaman alacak şeyler. Ama gerçekten başarılı götürüyorlar. Evet, evet, ama şu anda en azından bu mekanlar kazandırıldı ve kendini gösteremeyen birçok sanatçı bu mekanlar sayesinde şimdi çok daha hacmi büyütüyor. Çünkü ister istemez bağımsız alanlar bunlar. Evet, devlet kuruluşları, kamu kuruluşları belki çok uç örneklere izin verilemeyebilir her yerde olduğu gibi, ama çok büyük bir imkan sağladı. Ben de mesela bu mekanları şöyle söyleyeyim, faydalanmaya başlıyorum. Özel galeri değil, daha rahat çalışıyorum. Bir galericinin baskısı üzerimde yok. Burası hepimizin mekanı ve dolayısıyla burayı bir mekanı sahibiymiş gibi rahatlıkla gelip istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Dediğim gibi yani bazı uç örnekleri bilemeyiz. Türkiye'deki her şey çok siyasal, her şey çok bizim çok siyasal bir kültürümüz olduğu için
en ufak bir şey herhangi bir skandala dönüşebileceği için belki orayı hani bir tırnak içine alıp onun dışında müthiş imkanlar, müthiş bir şey. Teşekkür ediyoruz yani biz bu kendi adıma söylüyorum. İnşallah diğer şehirlerimize de sıçrar en kısa zamanda. Kesinlikle yani öyle olsa çok başka bir şey olur işte. Yani Ya onu, en azından Güzel Sanatlar Fakültesi'nin olduğu şehirlere öncelik verilebilir. Evet. Hani o hem öğrencilerin kişisel gelişimi hem topluma sanatın yayılması için. tabii ya yani her şehrin küçüklü büyüklü her şehrin bir kere yani bir sanat mekanına ihtiyacı var. Net yani. Kamuya ait bir şey. Ben özel galeriden bahsetmiyorum. O biraz Tabii. zor bir şey. Sürdürülmesi açısından ama kamuya ait bir sanat mekanının olması şart. Başka çaresi yok yani. Çünkü sanat durduramayacağım bir şey ve bir coğrafyaya sıkıştıramayacağım bir şey. İşte Trabzon'da da genç sanatçı var, Kars'ta da var, Hakkari'de de var. Durduramazsın, çiziyor yani. Çünkü bize ulaşıyor da. Ama kendini gösterebileceği bir mekan olmayınca o Yerelde kalıyor. yayın evi bulamayan Yazar gibi. düşünebilirsiniz. Basma imkanı da yok. Bazıları kendi basıyor kitabını. Yayılması çok büyük olur. Evet. İstanbul o açıdan büyük bir atılım yaptı. Mardin merkezli çalışan bir küratör olmanıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı iki alanda iki güzel serginin küratörlüğünü yapıyorsunuz. Şu anda röportajımızı gerçekleştirdiğimiz Habitat Yaşam Merkezi'nde Kuş Koysunlar Yoluna isimli sanatçı Gökçe Okay'ın çalışmalarının yer aldığı sergiyi küratör olarak sizden dinleyebilir miyiz? Çok hoş bir sergi. Teşekkür Yüreğinize ederim. sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gökçe, bu Habitat Yaşam Merkezi'nin açılışı için bir sergi istemişlerdi. Buraya bir sergi olsun diye. Sonra Gökçe ile mekana bakalım dedik. Burayı bilmiyorduk doğrusu. Burası galiba eski bir AVM'nin dönüşümü sonucu oluşmuş. Harika bir mekan olmuş. Hani sadece sergi mekanından bahsetmiyorum. Çok iyi bir kütüphane oluşturulmuş ve işte siz de gördünüz binlerce, yüzlerce çocuk orada ders çalışıyor vesaire. Bu büyük Çok bir imkan. etkileyici. Şişli'de böyle bir imkan yoktu bir kere. Bir kere bu toplumsal sorumluluk adı altında çok ciddi bir şey onun yaratması. Böyle bir teklif gelince biz de mekana baktık ve mekanın açılmasına kısa bir süre kalmıştı. Biraz bizce aceleye de getirilen bir şeydi. Hemen nasıl toparlayabiliriz? Bir ay var ve Gökçe çok üreten bir sanatçı. Biz bu çok üreten ve çok farklı malzemeyle çalışan bir sanatçı ve benimle çalışmak istediğini söyledi. Böyle bir sergiyle tek başına yürümesini zor olacağını bu kısa zamanda. Ben de seve seve Gökçe'yi daha önce tanıyordum. Plastiğini iyi biliyorum. Onu. Çok iyi bir sanatçı. Hem işte Paris'te ciddi eğitimler almış bu konuda. İşte Mimar Sinan'da da belli eğitimlerden geçmiş. Çok yönlü, el becerisi yüksek, işin sanatkarlı tarafını iyi bilen, işin sezgisel tarafını, spiritüel tarafını iyi süzen, nesneyi, malzemesini iyi tanıyan ve neredeyse çalışmadığı malzeme olmayan çok üretken bir sanatçı. Bütünlüklü bir sanatçı. Ha? Bütünlüklü bir sanatçı. Çok bütünlüklü bir sanatçı. Bunun yanında sanat tarihi okumaları da güçlü olan bir sanatçı. Eserlerinden de belki fark edeceksinizdir. Sanat tarihsel göndermeleri vardır. Böyle bir şey olunca aslında serginin ismi Kuş Koysunlar Yoluna çok güzel değil mi? Kulağa hoş geliyor. Evet, çok hoş geliyor. Çok sempatik. Ama serginin ismi başlangıçta bu değildi. Serginin ismi başlangıçta şu arkanızda gördüğünüz duvardaki altın varaklı çerçevedeki eserin ismiydi. Nedir o eserin ismi? Hepinizin boynuna bir kuş bağladık. Hepinizin kuşuna bir kuş bağladık, boynuna bir kuş bağladık pardon. İsra suresinin bir ayeti. Pardon? İsra suresinin bir ayeti. Anlamı da şu, günah, kuştan kasıt aslında yapıp ettiklerimiz. Yani biz kıyamet gününde bu kuş bir deftere dönüşecek ve günahlarımız, sevaplarımız buna yazılacak. Biz ona göre işte ödüllendirileceğiz ya da cezalandırılacağız. Gökçe de hayata bakışı biraz böyle, yani hayat insanın biriktirdikleri üzerine, yapıp ettikleri üzerine bir varoluş biçimi olduğunu düşünüyor. Yani biz iyi şeyler yaparsak
dünya daha iyi bir yer olur. İşte tersini yaparsak daha kötü bir gibi bakışı var. Sonra bu isim belli bir takım sebeplerden dolayı kullanılmadı. Ben de oradan Nilgün Marmara'nın direkt bu şeyi aklıma geldi. Mısrası. Kuş koysunlar bunu. Nilgün Marmara da genç şair intihar etmiş. Kendi zamanında belli çığırlar açmış. Şiirde bir karakter, sevdiğim de şiirde sevdiğim bir karakter. Tabii melankolik bir şair olarak tanınıyor kendisi. Şimdi Gökçe daha çok melankolik değil aslında. Fakat Kuş Koysunlar yoluna esprisi, işte serginin başına koyduğumuz o küçük kuş ve mekanda dağılan farklı kuş türevleri var. Kuş hafif uçan, hayat dolu bir varlık. Gökçe'nin işlerine de baktığımız zaman Gökçe formlar arasında uçan bir kuş gibi. Şimdi formdan forma atlayan ve o formları sabitlemeyen, sürekli formları bozan. Çünkü onun dişil bir bakışı var. Hayata bütünlüklü bir bakışı var. Kendini bir kimliğe, bir forma sokmaya. Sanata bakışı da öyle, yaşantı biçimi de öyle. Evet, dişil, feminist bir şey diyebiliriz ama kadın kimliğini altını çizen değil, kadın kimliğini de bozan. Yani bu ataerkil düzen içerisindeki kadın erkeğin hegemonyasında ötekileştirilmiş kadın figürünün altını çizmiyor. Kadın figürünün de altını oyuyor. Çünkü siz bu ötekileştirilen, tırnak içerisinde ötekileştirici çok kullanıldığı için bir varlığın altına oyduğunuz zaman muktedir olan taraf da aslında muktedirliğini yitirmeye başlıyor. Çünkü onun varlığı sayesinde muktedirlik oluyor. Gökçe de bir bedenden yola çıkıp, çoğul bedenlere varıyor. Nedir bu? Göreceğiniz gibi işte bir insan bedeni, kafası başka bir canlı kuş, işte kolu başka bir kuşun gagası, hem organik formlar var, hem işte bir takım endüstriyel formlar diyebileceğimiz. Böyle çoklu bir beden algısına gidiyor. Yani organik bir bedenden metalik bir bedene, yuvarlak yine yaşamı çağrıştıran bedenden köşeli bedenlere, işte üçgenleri görüyorsun, daireleri görüyorsun vesaire. Bedenin sürekli dönüştüğü, sürekli kendini yeniden doğurduğu, hiçbir kimliğe hapsedemediğin bir algısı var. Yani Gökçe'nin bedeninin. Kuşlarla, kedilerle, yani kediler tabii ki bunların sembolik anlamları var ama genellikle doğayla iç içe daha bir şamanik bir bakışı var Gökçe'nin. Böyle hayvanın doğada bizim hakim olamadığımız, var olduğunu düşünebileceğimiz bir takım ruhların bedenlere girmiş ve bedenlerde durmamış, sabitlenmemiş. Eğer dikkat ederseniz serginin geneline, bu bedenler sürekli gerilim halinde ve sürekli değişen, dönüşen bedenler. Bitmiş bir beden yok. Parçacıklıdır. Farklı parçaların bir araya gelmesidir ya da tek bir bildiğimiz bir bedensel bütünlüğün, bir varlığın, bir insanın, bir hayvanın sürekli bir anormal hali var. Sürekli bir doğurma hali var. Hamile kedi var. İşte hamile kadın var. Hamile kuş var vesaire. Sürekli yaşam dolu, böyle doğurganlıkla ilerleyen bir üretimleri söz konusu. Çoklu tabii heykel, işte rölyef, seramik, hazır malzemeler, çok klasik diyebileceğimiz formatlarda işte köpek gibi. Şu kaşık var, bu da kaşık. 22 yıllık en eski eserlerinden birisi burada. O da belki bu dönemin sembolü olabilecek bir figür diye bir form. Açlık, yoksulluk, beslenememe mevzusu için. Bence çok güncelliğini yitirmeyen bir sembol. Evet. Önemli. Bir de Fesane'de çok önemli bir sergi başlayacak sanırım. Ben çok önemsiyorum. Metnini okudum serginin. Ödünç Manzara. 10 Mayıs 20 Haziran tarihleri arasında. Bu serginin söylemini çok dikkatli dinlemek gerekecek galiba.
Neler söyleyebilirsiniz bu sergi hakkında? Çok sağ ol okuduğunuz için. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. 10 Mayıs olmadı, 12 Mayıs olacak herhalde. Olsun. Ödünç manzara. Çok pardon. Fesanenin tekrar Fesanenin tekrar müze olarak açılması şerefine diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve işte Karşı Sanat'ın da bir şekilde paydaş olduğu bir büyük organizasyon içerisinde ben de davetli küratörlerden biri olarak yer aldım. Birkaç sergi mi olacak? Evet, benim sergim o sergilerden bir tanesi olacak. Kaç sergi olacak toplam? Toplamda o mekan içerisinde ayrı ayrı 20'ye yakın sergi olacak. Çok ilginç. Evet. İlk defa böyle bir şey olacak galiba. Evet, bir tür fuar ama şöyle fuar, hani küratörlü fuarlar diyelim yani. 20 bölümlü fuar. Bölümlü fuar, 3 günlük değil tabii, bu yaklaşık 2 aya yakın bir süre. Sanırım 30 Haziran'a kadar sürecek. Bir sergi, Fesane Umut Buluşmaları adı altında. Sizin de az önce bahsettiğiniz, işte Türkiye'nin son 4-5 yılında hem toplumsal, siyasal hem işte pandemi, işte bu deprem vesaire insanların hem ruhen hem bedenen hem zihnen çok yorulduğu bir süreçte böyle iyi şeyler konuşabileceğimiz, mutlu şeyler konuşabileceğimiz, polyanacılık yapmadan ama ileriye dönük beraber yaşayabilir miyiz, umutla yaşayabilir miyiz tezlerinden hareketle. Böyle bir buluşma adı altında bir etkinlikler düzenliyor. Benim sergim de onlardan bir tanesi. Bana bu teklif geldiği zaman ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü yani ben hazırlanmış bir sergim yoktu bu bağlamda. Sadece onların genel metnini okuduğumda az önce bahsettiğim içeriğini anlatmaya çalıştığım şey. Ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman son dönemde okumuş olduğum Japonya tarihini ve kültürünü okuyordum son dönemde depremden kaynaklı. Okuma sebebim de şuydu, Japon toplumu da neredeyse Türkiye modernleşmesiyle aynı dönemde modernleşme hamlesine başlamış. Aynı sahipler, neredeyse aynı sahiplerle Batı karşısında sürekli yenilme psikolojisiyle ki önce ordusunu modernize edip Batı ile rekabet etme esprisiyle başlatmış olduğu modernleşmenin bugün Japonya'nın geldiği seviye, Japonya felaketlerle yaşayan bir coğrafya, bizimle kıyaslanamayacak kadar çok doğal afet oluyor orada, biliyorsun, felaket oluyor. Tabii. Ama onlar artık insanların hayatta tutmasını becerdiler. Şimdi tam da bu nokta üzerinde okurken tabii başka şeylere girmiş oluyorsun. İşte Taoizm, Zen, Shinto neymiş vesaire. Bu toplum kültürel olarak kendini nasıl örgütlemiş, nasıl beslemiş diye, arka planda neler var diye baktığın zaman ben bu Zen bahçecilik kültürünü Çin'den aslında devraldıkları bir şeydi. Devraldıkları bir bahçecilik kültürü olduklarını öğrenmiş oldum. Sonra İstanbul'da aslında daha önce ziyaret etmiş Japon bahçesi diye bir bahçe var. Görmüşsünüz belki. Balta Limanı'nda. Görmedim. Japon bahçesi, Japon hükümetiyle işte Türkiye'nin ortaklaşa yapmış olduğu, içinde sakura kiraz ağaçları çok güzel, ben görmüştüm daha önce onu. O bahçelerin içerisinde ödünç manzara diye bir kavram var. Nedir bu ödünç manzara? Bahçeyi düzenliyorsunuz. Mükemmel bir şekilde peyzajını yapıyorsunuz ama diyorsunuz ki ben şu uzaktaki dağda şeyin perspektifine girsin. Bahçenin perspektifine girsin. Orada oturanlar, zaman geçirenler o dağı da sürekli görebilsinler. Ya da şu ufuk çizgisini görsün ya da şu denizi görsün gibi doğal şey. Doğal bir parçanın görece yapay bir şekilde düzenlenmiş bir bahçe içerisinde dahil olması gibi entegre olması. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman biz de gözümüzü işte şehirlerin bir deprem yaşadık ve her tarafta ufkumuzda yıkık kentler var. Ve yıkık kentler olma ihtimalinin de daha da yüksek olduğu bir duygu var bizde. Hani bunlar bitmeyecek ve ne yapacağız? Çünkü tablo ortada. Dedim ki bizim ödünç manzaramız ne acaba? Hani biz bir bahçe yapsak, bizim ödünç manzaramız ne olacak? Gökdelenler. Evet. Tam da böyle gökdelenler olacak ya da beton olacak. Bizim ufkumuzu kaplayan şey beton. Yani ve bunların yıkıntıları.
Öyleyse dedim ki ben burada bu sergi gelenler görecektir. İnşallah o etkiyi yaratabileceğiz. Ben buraya bir bahçe kurmam gerekiyor. O alana giren kişiler, orası bir fuar alanı, kalabalık olacak. Bir gelsinler orada bir dinlensinler. Önce bir manzara görsünler vesaire. Tamam. Ama ufukta ne olacak? Ufukta da bizim bir sıkıntılarımız var. Şimdi orada sembolik olarak da bir sanatçının işini koydum. Şeyin tersine, Japon bahçeciliğinin tersine yapay bir şey üzerine bahçe yerine yanına doğal bir manzara. Ben de bütün bu soyutlamalardan sanatçı bir soyutlama, sanat bir eseri bir soyutlamaysa eğer soyutlamacı bir sürü manzara resmi topladım, fotoğrafı topladım, yapmış olan arkadaşlarla topladım. Böyle bir espri yapıyorum. Hoşlarına gitti. Bir tane de hiç dokunulmamış, hiç filtrelendirilmemiş bir yıkıntı şeyi var olacak. O da bahçenin ufkunu, üç manzarası teşkil edecek ve belki böyle bir düşünce yaratmak istedim aslında. Hem bir taraftan çünkü ben sergilerimde böyle toplumsal, siyasal meseleleri görgü, imge olarak göstermeyi seven biriyim yer. Ama burada böyle tamamen bütün o şeyden uzaklaşılmış bir bahçeci huzuru içerisinde. Ben fikri çok sevdim. Huzursuz olan bir rüya gibi, sürekli bir kabus gibi bizim önümüze çıkan bir imgeyle tamamlamak istedim bu şeyi. Bu espriyle katıldım o sergiye. Ben çok merak ediyorum. Ben de son halini merak ediyorum. Gidip göreceğiz bakalım. İnşallah bekliyoruz. Son sorum şey olacak. Ben bu konuyu da çok önemsiyorum. Tabii ki kurumlar sürekli sanatçılardan eser alamayacak kadar, eser alacak kadar bir bütçeleri yok. Sizin bakış açınızda sanatçı, küratör, koleksiyoner ilişkisine nasıl bakıyorsunuz? Burada kendi kişisel şeyinden bahsedebilirim. Şimdi şöyle küratörlük pratikleri olanlar var. Yani kimse yargılamadan söylüyorum. Herkes yaşam kaygısında nasıl geçiniyor, ben bunun şeyini yapamam, belirleyemem. Ama herkes şunu diyebilir, temiz kazanma, dürüst kazanma, emeğiyle kazanma, kimseyi sömürmeden kazanma vesaire. Bunun için açıklıyorum çünkü her yerde olduğu gibi sanat dünyasında da ister istemez tırnak içerisinde doğru olmayan ilişkiler gelişebiliyor. Yani bir küratörün amacı bence zamanın ruhuna uygun doğru imgeleri ortaya çıkarabilme becerisidir. Sanatçı çıkarıyordur, onun görünür olmasını sağlıyordur. Bu aynı zamanda senin imge belleğini, o kültürün, o toplumun, o coğrafyanın doğru imgesel belleğini ve birikimini göstermiş olursun. Dolayısıyla burada etik bir şey var. Yani küratör doğru imgeyi bulmalı, doğru sanatçıyı bulmalı, zaman açısından, dönem açısından ve bunu sanat tarihine havale etmeli. Şimdi böyle gelişmiyor çoğu zaman. Bazı küratörler, yine kimseyi kastederek söylemiyorum, yani belli kurumlara ya belli koleksiyonerlere danışmanlık yapıyor. Bence çok yanlış işler seçiyorlar, çok yanlış fiyatlandırmalar yapıyorlar. Hiç hak etmediği fiyatlar alıyorlar. Yani çok hak eden bazı sanatçılar bile bunlar yok pahasına eser bile satamazken gerçekten hak etmediğine inandığım birçok sanatçı yani bizim şeyimizin almayacağı rakamlara şey yapabiliyor. Küratör etik olmalı, sanatçı ve koleksiyoner arasında etik bir sınırda durmalı. Sanatçının eserini doğru bir varsa öyle benim öyle bir yeteneğim yok. Mesela ben satış konusunda hiçbir zaman rol almak istemiyorum. Bir sergime gelen bir koleksiyoner ya da bir alıcı, ben hiç sanatçı orada beni ulaştırmayın, siz nasıl istiyorsanız siz öyle yapın. Aslında iyi komisyonlar var bu işte. Öyle yapanlar var, ben onu yapamıyorum en azından. Yapmak gibi bir düşüncem olmadı şimdiye kadar. Koleksiyoner de dürüst davranmalı. Bence eğer böyle bu işi yapan küratörler kimse, koleksiyonere de doğru davranmalı. En başta tarihe dürüst davranmalı. Yani az önce söylediğim şey.
sanatçıya da dürüst davranmalı, işin içine sömürüyü katmamalı, kolaycılığı katmamalı, yani fırsatçılığı katmamalı. Yani bunlar olmuyor mu? Oluyor, hepimiz şahit oluyoruz. Etik bir sınırını korumalı, mesafesini korumalı. Ne sanatçıyla sevişmeli, ne koleksiyonlarla sevişmeli. Her zaman küratör dediğin zaman aynı zamanda bir bütün eleştirmendir. O dönemin eleştirmenidir. O dönemin imge rejiminin gelişmesinde katkısı olandır. Bunu hesaba katmalı. Yani doğru bir sanat tarihi birikimi oluşsun, çaba sarf etmeli. Koleksiyoneri cesaretlendirmeli, sanatçının yanında durmalı. Sosyal, siyasal meseleleri her zaman hesaba katmalı. Tarihi ve sınıf bilincinden hiçbir zaman korkmamalı. Çünkü hepimizin üzerinde bir sorumluluk var. Biz de imge siyaseti yapıyoruz. Güncel siyasetten bahsetmiyorum. Tabii. Yani bunu bahsetmiyorum. Biz de imge siyasetinin bir parçasıyız. Dolayısıyla doğru imgelerin gelecek kuşaklara doğru akması için herkesin o eleştirel mesafesini koruması gerektiğini inanıyorum. Ender Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz sergilerinizde. Çok sağ olun.